Merhaba arkadaşlar, Aydoğu Mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok lezzetli, böyle uzayan, gerçek lokumdan hiç farkı olmayan portakallı lokum tarifi hazırladım. Sizler de bu tarifi mutlaka deneyin. Gerçeğinden inanın ayırt edemezsiniz. O kadar lezzetli bir tarif. Buyurun bu güzel lokumun tarifinin yapımına geçelim. Küçük bir kasenin içerisine bir çay bardağından bir parmak eksik taze sıkılmış portakal suyu ilave edelim. Yani 200 milim. Üzerine silme bir çay kaşığı zerdeçal tozu ilave edelim. Çay kaşığının ucuyla çok az limon tuzu ve bir çay bardağı da nişasta ilave edelim. Böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar bu malzemeleri güzel çırpalım. Güzel çırptıktan sonra kenara alalım. Derince bir tencerenin içerisine 200 milimlik bardakla bir bardak su ilave edelim. Üzerine suyun 2 su bardağı şeker ilave edelim. Tepeleme bir çay kaşığı olacak şekilde portakal kabuğu rendesi ilave edelim ve karıştıralım. Sonra bu karışımı ocağın üzerine alalım. Sürekli karıştırarak kaynamaya bırakalım. Kaynayasıya kadar yüksek ateşte kaynatalım. Kaynamaya başladıktan sonra bu şekilde kaynamaya başladıktan sonra orta ateşe kısalım. Böyle kaynayan şerbetin üzerine hazırlamış olduğumuz portakal sulu karışımı ilave edelim. Sürekli çırparak kaynatalım. Bu esnada da orta ateşte kaynatıyoruz, yüksek ateşte değil. Karıştırmayı hiç bırakmayalım, sürekli karıştıralım. Böyle lokumu üzerine almak için fırın kağıdının üzerine biraz sıvı yağ damlatalım. Fırça yardımıyla fırın kağıdının böyle ortasını yağlayalım. Bunu kenara alalım. Diğer taraftan da sürekli karıştırarak lokumu pişirelim. Benim bu lokum 20 dakikada orta ateşte tam kıvamını aldı ama her ocağın pişirme hızı farklı olabilir. O yüzden lütfen kendiniz dikkat edin. 20 ila 25 dakika arası lokumunuz hazır olur. Dediğim gibi benim bu lokum 20 dakikada tam kıvamını aldı. Kesinlikle sulanmıyor. Kesinlikle katı bir lokum olmuyor. Çok lezzetli, uzayan, gerçeğinden lezzeti ve görüntüsü ayırt edilemeyecek bir lokum tarifi. Gönül rahatlığıyla bu tarifi deneyin. Eğer sizler de lokumunu evde yapmak istiyorsanız, çocuklarınızın beslenme çantalarını hazırlamak isterseniz bu lokumu tarifini deneyebilirsiniz. Bakın bu şekilde göz göz oldu mu, tencereden ayrıldı mı lokum kıvamını almış demektir. Bu şekilde olduktan sonra yağlamış olduğumuz fırın kağıdının üzerine hiç zaman kaybetmeden hemen lokumu alalım. Lokumu böyle fırın kağıdının üzerine aldıktan sonra bir tane daha fırın kağıdının üzerine yağlayalım. Fırça yardımıyla ortasına böyle bu şekilde yağı sürelim. Sonra bu yağlamış olduğumuz fırın kağıdını lokumun üzerine kapatalım. Eğer yağlarsanız lokumu fırın kağıdından çıkartması çok kolay olur. Yağlamazsanız yapışır arkadaşlar. Muhakkak yağlayın. Sonra böyle elimizle düzleyelim. Çok fazla inceltmeden biraz büyütelim.
Ben böyle kare şeklini verdim elimle. Bakın bu şekli verdim. Sonra soğuması için kenara alalım. Tamamen soğuması gerekiyor. Lokum tamamen soğuduktan sonra fırın kağıdını lokumun üzerinden alalım. Böyle bir tane tahtanın üzerine 2-3 yemek kaşığı nişastayı alalım. Böyle yayalım. Sonra lokumu nişastanın üzerine ters çevirip fırın kağıdının üzerinden çıkartalım. Ve lokumun her tarafını komple nişastaya bulayalım. İsterseniz Hindistan cevizine de bulayabilirsiniz. Hindistan cevizi de çok güzel lezzet verecektir. Güzel koku verecektir. Böyle nişasta kullanmak şart değil. Böyle eğer nişasta kullanacaksanız bol nişasta serpelim. Sonra bıçakla istediğiniz kalınlıkta dilimleyelim. Bıçağında kestikten sonra muhakkak uç kısımlarını nişastaya bulayalım, yoksa yapışır arkadaşlar. Bakın böyle kestikten sonra hep bıçağın uç kısımlarını, yani kesen taraflarını nişastalayalım ve dilimleyelim. Ben lokumları kare şeklinde dilimledim. Siz isterseniz uzun şekilde dilimleyebilirsiniz. İsterseniz daha küçük kuş lokumu şeklinde de dilimleyebilirsiniz. Çayınızın ve kahvenizin yanına misafirlerinize ikram edeceğiniz bir lokum tarifi. Mutlaka bu tarifi deneyin. Biz ailecek severek yapıyoruz bu tarifi. Severek tüketiyoruz. Böyle dilimlemiş olduğumuz lokumları da tekrar böyle her taraflarını nişastaya bulayalım. Yapışmasın. Bakın kesinlikle kopmuyor ve çektikçe de uzuyor ve sulanma da olmuyor. Çok lezzetli bir tarif. Bu güzel tarifi kesinlikle kaçırmayın. Eğer evinizde gerçek lokum tadında lokum yapmak istiyorsanız bu tarifi deneyin. Üstelik hiçbir zorluğu yok. Çok kolay bir tarif. Herkesin de elinde olan malzemelerle hazırlayabileceğiniz bir lokum tarifi bu. Portakallı lokum tarifim servise hazır. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Bugünlük benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.